TV ekranlarından Yüksek Ses'ten hepinize iyi akşamlar. Hepiniz TV ekranlarına ve Yüksek Ses'e hoş geldiniz diyorum. Yine Cevap Canlı konuklarımızla bu çarşambada karşınızdayız ve bu haftaki konuğumuz Yüksek Sadakat olacak arkadaşlar. Hem Yüksek Sadakat şarkıları hem sohbetiyle karşımızda olacaklar ve sizler şimdiden onlara sorularınızı, yorumlarınızı göndermek için yüksekses@dreamtv.com.tr adresine iletmek istediklerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar stüdyomuzdayız. Yüksek Sadakat. Bizlerle efendim hoş geldiniz öncelikle. Sonunda diyoruz. İkinci albümden sonra ilk defa stüdyomuza konuk oldum. O kadar oldu mu? İkinci albüm. Tabii. Ben yoktum o zaman. O zaman sen yoktun. Arkadaşlar senden daha çok geliyor desek. Doğru. Abi biz bundan çok da memnunuz. Ayrıca. Valla biz de daha sık gelmek isteriz aslında yani. Biz de sizi zaten takdim ederken dedik ki şimdi işte rock dünyamızın gönül adamları, güzel abileri, kent ozanları birazdan bizlerle olacak dedik. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin sohbetinizde doyum olmuyor. Ben bir kere böyle kameraların dışında falan konuştuğumuz zaman ne güzel şeyler yakalıyoruz, ne güzel falan konuşuyoruz. Acaba bunları çekimde de yapabilecek miyiz, yayında da yapabilecek miyiz bilmiyorum ama bakalım akışa göre. Ne oldu Üstad? O kadar demedik şu an her konu. Evet, biraz önce Kadınım adlı çalışmanızla girdik. Bir saygı albümü, bir tribute dediğimiz ülkemizde de artık çeşitli yavaş yavaş kaç tane oldu? Şimdiye kadar herhalde 6-7 tane günümüze kadar yapıldı tahmin ediyorum. Bunlardan bir tanesinde yer aldınız. Sevgili Uzay Hepbarı'nın bir çalışmasını seslendirdiniz. Bu teklif nasıl geldi ile başlayalım. Parça seçimini siz mi yaptınız, size mi önerildi? Nasıl gelişti olaylar? Teklif e-mail yoluyla geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ya teklif bizim aslında bağlı bulunduğumuz ya da benim bağlı bulunduğum edisyon şirketinin aracılığıyla gelmiş sonradan öğrendiğime göre. Şarkı seçimini de onlar yapmışlar. Biz de tabii ki dedik yani niye olmasın çünkü Uzay Yapar'ı gerçekten göreceğimiz en yetenekli müzisyenlerden biriydi Türkiye'de. Ve bizim için de çok onurlu bir şeydi yani gurur verici bir şeydi bizi düşünmüş olmaları. Biz de seve seve hangi şarkısı olursa olsun zaten aynı şeyi verirdik, yaptık ve oldu. Hani umduğumuzdan da biz kendi adımıza da umduğumuzdan daha iyi yaptığımızı düşünmüştük. Yakıştı parçası. Yakıştı, yani fena çok... olmadı. Hatta insanlar da o kadar istediler ki sonuçta bir de klip çekildi yani hiç de Evet, hesapta hiç kitapta yoktu yok. yani. Öyle bir şey. Eyvallah. Peki siz seçmiş olsaydınız başka bir şarkı mı olur yoksa yine kadın mı olurdu? Valla ben bu Demet Sağaroğlu'nun Elleri Kolları Kınalı Bebeğini çok severim. Yani onu yorumladığı Uzay Yaparı bestesi olarak yine. Onu severim. Ben onu mesela isteyebilirdim. Aklıma ilk gelir. Özellikle başındaki o klavye introsu efsanedir yani çok güzeldir. Onu şarkının değişik yerlerinde farklı biçimlerde kullanarak da o düzenlemeyi değiştirmek de iyi bir fikir olabilirdi. Ama bu geldi. Biz bunun üzerine yoğunlaştık. Evet, biraz hayal kuralım. Mesela sadece yurt içiyle sınırlı tutmayalım. Dünya çapında da tarihte yerini almış olan bir kişi ya da grubun buna benzer bir projesi olsaydı siz o projede hangi grubun ya da ismin bir parçasını seslendirmeyi daha çok Herkes aklınızdan geçirirdiniz kendisininkini mesela? söylesin bence. Evet. Ben biraz düşüneyim, çok fazla sevdiğim grup ve müzisyen var. 4 kişi sonra sana tekrar döneceğim ama. Evet. Hem Saxon olurdu ya da Rainbow. İkisinden biri. Peki grupça bunu yapar mıydınız? Yapardık canım. Niye yapmayalım? Yapardım ya. Hani bizde de Aynı şimdi şeyleri vardır ya dinledik imaja hepimiz. ters düşer falan filan aklınızdan Yok. geçmez mi öyle şey? Ya müzik bu yani sonuçta eğer sahiden çok irite eden bir grup değilse ya da o grubu sahiden çok sevmiyorsan onun dışında hiçbir şey engel olmaz yani. Ben de grupta herhangi birinin seçtiği herhangi bir şarkıyı seve seve çalardım. Ben ne çalardım? Ben bir Deep Purple şarkısı mesela çalmaktan büyük keyif alırdım evet. Bu arada şifrelerini çözüyoruz grupların tabii. Taptaki isimlerle. Ya çok zor çünkü o kadar çok karman çorman müzik dinliyoruz ki yani artık hani hangi tarzı sevdiğimi, hangi grubu sevdiğime ben bile karar veremiyorum. Ama eskilerden bir şey yapmak isterdim kesin.
Senin kökler de bayağı karışık ama yani böyle punklara kadar falan yani işte bayağı bir tane- sokaklara kadar gidiyor yani. Bir Sex Pistols şarkısı coverlamak güzel olurdu herhalde. Üstad? Valla biraz daha değişik bir şey olsun isterdim ben herhalde. Hani bir rock grubunun ya da bir rock sanatçısının değil de daha böyle pop sanatçısının bir pop bir şarkısını böyle rock yapmak, ne bileyim bir mesela Alien Ant Farm'ın Smooth Criminal vardır Michael Jackson. Onun gibi benzer bir şey, ne bileyim Michael Jackson başka bir şarkısı da ne bileyim çok alakasız Madonna'nın falan böyle çok alakasız birinin çok alakasız pop bir şarkısı olsa, hiç aklıma gelmiyor öyle bir şarkı. Böyle tarihte eritmiş bir şarkı. Daha enteresan olurdu bence. Aslında buradan 5 tane parça çıkıyor işte. Birer tane daha parça eklesen sırf yüksek grubu olarak. sadakatın bir tane projesi çıkar Projesi ortaya aslında. Yani çıkar bizim tabii. saygı albümümüz, bizim saygı albümümüz. Bunlara saygı duyuyoruz. Yaptık. Olabilir. Aslında benim Güzel içimden fikir. ne geçiyor? Bunu bir kere konuştuk. Çok acayip bir şey bu. Çok da yapılan bir şey değil. Athena bir kere yaptı benzerini. Çünkü yine çok sevdiğimiz bir şarkıyı Türkçe sözlerle coverlamak. Yani sözlerini tekrardan yazmak ama Nirvana şarkı. şeyine falan bağlı kalmadan, orijinal sözüne falan sadık kalmadan, tümüyle o şarkının bana hissettirdiğini, müzikal olarak hissettirdiğini yepyeni Türkçe sözlerle yazıp ondan sonra onu yorumlamak hoş olabilirdi. mırıldandığın öyle bir parça Athena oldu şeyi mu? yaptı işte. Bana ne Kısas, yani? kısas, Nirvana. kısas. Ne Yo, yaptı? perhaps. Yo. Senden, benden, bizden Nirvana, yapmadı. Nirvana'yı yaptı. Nirvana Nirvana'nın şarkısını parçasını Ben orada kalmışım. Yani. söz yazdı ama yani bayağı birebir hemen aşağı yukarı müzikal olarak çok fazla bir yorum getirmedi. Yani birebir şarkıyı Öyle çalması. olması aynen. hoşuma gidiyor benim zaten. Evet çok Çok güzel hoş oldu. oluyor. Ve Güzel bence de çok söz güzel, yazdılar. Çok da başarılı ve Köpek çok miydi güzel neydi? oldu. Hatta Şarkının adı Dream ya. TV'nin de onun oluşmasında bir payı falan var işte. Bir özel programda özel bir şey yapalımdan yola çıkıp onu yapıyorlar. Ondan sonra Kürtler nasıl izin vermiş? O da ayrı bir efsane hiçbir galiba. karşılık Çıkarmış. beklemeden hemen vermiş hatta Hatun. Ne güzel. Çünkü biraz zorluk çıkartıyor diye. Biz de istedik de parça vermedik. Caziben yetmemiş demek. Curtin ama en son şey yaptı. Guitar Hero'nun yeni oyununda işte Nirvana Kurt Cobain'in figürü kullanılmış orada. Oyun sever misiniz? Oynar mısınız? Bilmiyorum. Haberimiz Orada var figürü oyundan ama hiç oynamadık. Pek oynamıyoruz ama biliyoruz. kullanılmış diye ama arkada böyle kimin sevmediği biri herhalde onun arkasında gözüküyor diye Kurt Cobain dava açmış şu an. Uğraşıyorlar yine bilmiyorum. Peki şimdi hani yüksek sadakatın bir konumu duruşu falan var ama burada da sınırları nedir ne değildir? Şimdi bu oyun örneği gelince aklıma geldi sorayım. Buna benzer bir projede sizin bir şeyinizi kullanmak isteseler nasıl bakarsınız? Yani olumlu, olumsuz ve niye? Second Projeye Life bakarız aslında. Tabii Bayağı önemli olan projenin ne olduğu, neye hizmet ettiği. Belki bir şeye hizmet etmesi de gerekmeyebilir. Sadece parçamızı kim yapacak? Ben mesela kendi adıma herhalde hep yani denetlemek gibi değil ama yani sadece tamam yapın demekle kalmayıp aslında yapım aşamasında parçanın akıbetin neye uğradığını da merak ederim doğrusu. Karışmayız. Hani o öyle bir saygısızlık yapmayız mutlaka. Onu baştan düşünmek lazım ama tabii ki bizler bugüne kadar hep başka insanların parçalarını çaldığımız gruplardan buraya geldiğimiz için başka birinin parçasını, yani kimin parçasını çalarsın, sevdiğin bir parçayı çalarsın ya da sevdiğin bir grubun parçasını çalarsın. Böyle bir talep gelmesi aslında şunun deşifresi olması demektir. Demek ki bizim parçamızı seviyorlar ya da bu grubu seviyorlar ki bize ait olan bir parçayı kendilerince çalmak ve yorumlamak istiyorlar. Bu tabii ki çok mutluluk verici bir şey olurdu yani. Bu arada 15 şey yıl var. sonra falan özür dilerim bir şey söyleyeyim. Arkadaş biraz daha tabii ki yaş ilerleyecek falan. Yüksek sadakate o günlerde albüm yapımı diye bir kavram kalırsa hala. Kalacaktır. Evet bir albüm demek ki yüksek sadakate bir saygı albümü yapıldığı zaman epey zorlayacaksın herhalde grupta. Bakayım nasıl yapıyorsun. bu arada farklı Yok projelerden. değil aslında. Sadece hani bu hoş bir durum olurdu. Örneğin Bülent Ortaçgil'i mesela ben çok severim. Diğer arkadaşlarımız gibi. Onun için bir albüm yapıldı. Mesela beni çok üzen bir olaydır orada yer almamak. Tabii o zaman kimse bu boyutta tanımıyordu beni. Her zaman bu işin içindeydim ama mesela orada çok yakın arkadaşlarımızın da yaptığı parçalar var. Ben mesela orada bir parça söylemiş olmayı arzu ederdim doğrusu. Yani Uzay Yapar albümünde bu parçayı yapmamız gibi. Ama Bülent Ortaçgil'in benim için daha özel bir yeri var. Örneğin. Yani bu bilinçle yaklaşan ve böyle bir gönülle bizim için, bizim şarkılarımızdan birini yorumlamak isteyen birileri çıkarsa tabii neden olmasın Eyvallah. yani. Hoş olur. Sözünü kesmiştik Üstad. Şeyi söyleyecektim ben. Bizim Haydi Gel İçelim parçasına gençler klip yapmışlar. Biz onu seyrettik tesadüfen de.
acayip iyi yapmışlar mesela. Çok amatör bir çalışma ama süper fikirler var. Nerede? YouTube'da falan var mı? YouTube'da var galiba. gördük, Değil mi? evet. Bakayım ona. Çok başarılı yani. Hatta çocukları bulabilsek bir konserimize de çağırmak istiyoruz. Buradan eğer seyrediyorlarsa e-mail yoluyla bize ulaşsınlar mutlaka. Evet, Yani Mail tanımak adresinizi isteriz doğrusu. hatırlatalım İyi arkadaşlar. fikirler var. yüksekses@dreamtv.com.tr adresinden hemen konuyla ilgili arkadaşlar bize ulaşsınlar diyoruz. Tabii Direkt ispatlamaları izlemiyorlarsa- lazım. Ham bantları falan görürüz. Görmek şartıyla. Evet. Bu arada liseler arası bu yarışma vardır KAS'ta. Orada bir okul, ismini hatırlamıyorum, bizim bir şarkıyı yorumladı. Ben seni arayamam. Aa, evet o da güzel. Ben de orada yani çalıştığım okulu oraya götürmüştüm ve şarkı çok büyük bir sürpriz oldu. Ben ilk defa Yüksek Sadakat şarkısını başkası çalarken dinledim böyle. Orada ışık çaktı. Yani başkaları çalsa nasıl olur, nasıl yorumlarlardı diye hep düşündüm. Aslında ben çok isterim yani keşke çalsalar, keşke albümlere de girse. Yani bilmiyorum herhalde izin veririz değil mi? Yakında ben zaten şeyi yapacağım. Sizin Kara Göründüğü ben yorumlayacağım. Peki. Tabii 6 tane şişeye bakıyor yani. Acayip de yorumlar. Evet arkadaşlar programımıza devam edelim. Sana dargınım, kırgınım, kızgınım. Haksızlık, vefasızlık, bu her şeyi İnkar eden duygu. Sana dargınım, kırgınım, kızgınım. Sana haksızlık, vefasızlık, bu her şeyi inkar eden duygu ve acı. Yazık kadınım, söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? Kadınım. Hiç üzülmedin mi? Düşünmedin mi halimi? Hiç mi sızlamadı için bir tek iz bile yok mu bende? Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı